Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size istek üzerine kare motifi ip koparmadan nasıl birleştirirsiniz? Tek seferde git gel yaparak nasıl birleştirirsiniz? Onu anlatacağım. Daha öncesinde hem motifi anlatmış hem de birleştirmeyi yapmıştım. Ama ayrıyeten videosunun olmasını istiyorum. Çünkü çok fazla takipçim, elinde motifim var ama tek seferde birleştirmeyi, ip koparmadan birleştirmeyi bilmiyorum. Yardımcı olur musun diyorlar. O yüzden de bu videoda anlatacağım inşallah. Ben şöyle elimde kalpli kare motiflerim var arkadaşlar. Bunları birleştireceğim. Etrafını bir sıra giderken yapacağım arkadaşlar. Yani hem son sıraya gideceğim hem de ekleyeceğim. Eğer ki siz de böyle tek ip koparmadan birleştirmek istiyorsanız bir sıra eksik yapın. Çünkü dediğim gibi bir sıra daha büyüyecek motiflerimiz. İp olarak orta kalınlıkta bebe yünü kullandım arkadaşlar. Tığ olarak 3 numara 20 milimetrelik, 2 numara 20 milimetrelik tulip tığla öreceğim. Bunları da o şekilde hazırladım. Bunun kanalımda yapımı var arkadaşlar. Çok beğenildi, çok sevildi bu kare motifimiz. Evet, şöyle iplerimi kenara. Evet, ben son olarak bu motifimi yapmıştım arkadaşlar. İpimi koparmamıştım. Eğer ki sizin ipiniz kopardıysanız bu zincir yuvasına, köşedeki zincir yuvasına sabitleyin. Sonrasında 3 zincir çekin. Evet, bakın ben 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektim. Trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki zincire trabzan yapıyorum. Eğer ki arkadaşlar motiflerinizin etrafı böyle trabzan değilse, mesela 3 trabzan 2 zincir ya da 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir şeklinde ilerliyorsa yorum kısmına yazın. Size onun eklemesinde linkini atabilirim. Evet, her birine bir trabzan yaparak ilerleyelim. Evet, köşeye kadar gelelim. Evet, köşenin öncesine kadar geldiğim köşeme 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Köşemiz 2 trabzan, 4 zincir, 2 trabzan. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Bilirsiniz ama detaylı gösteriyorum arkadaşlar. Buradaki köşemize kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Hatta 2 tane trabzanımı yaptım. Köşeye burada 2 zincir çekiyorum. Evet, ne yaptık? Motifimizin iki kenarını ördük. Şimdi ekleme yapacağım. Şöyle bakın. Bu tarafa ekleyeceğim. O yüzden diğer motifimi alıyorum. Motiflerin yönüne dikkat edin arkadaşlar. Mesela bakın, ben bu şekilde durmasını istiyorum. Üst üste kalpler. Bu şekilde ekleyeceğim. 2 zincir çekmiştim. 2 zincir daha çekiyorum. 1 2 4 zincir çektik. Tığıma doladım. Şöyle bunun köşesine 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım. İlk önce bir trabzanı yapalım. Şöyle göstereyim, bakın. Bir trabzan yaptıktan sonra buradaki trabzanı, bakın, sağ taraftaki ilk trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği genişletmiştim. Buradan geçirdim. Tığıma doladım. Aynı yere, bakın, aynı yuvaya bir trabzan yaptım. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği alıyorum. Buradan geçirdim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Eklemeyi bu şekilde yapacağız. İlmeği genişlettik. Karşı taraf denk gelen trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği alıp buradan geçirdim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Böyle. Şöyle ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Sağ taraftaki motifimin sıradaki trabzanına tığım batırdım. İlmeği aldım. Buradan geçirdim. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan.
ilmeği genişlettim. Sıradaki trabzana giriyorum. İlmeği aldım, buradan geçirdim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanıma trabzan yapıyorum. Yani örerken karşıya ekliyoruz. Görüntü de böyle olacak. Evet, ilmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği buradan geçirdim. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği buradan geçirdim. Doladım. Sıradakine trabzan. Bu şekilde ilerliyor. Şöyle köşeye kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ekleyerek devam ettim. Bakın, sonra burayı ekledim. Tığıma doladım. Zincir yuvasına bir trabzan yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzana girdim. İlmeği aldım. Buradan geçirdim. Tığıma doladım. Yine köşeye bir trabzan daha yaptım. İlmeğimi genişlettim. Buradaki son trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi geçirdim. Evet, geçirdim. Şimdi şöyle iki trabzan yapmışız. Gördüğünüz gibi iki zincir çektim. Bu köşeye başına dolamadan batıyorum. İki zincir, tığıma doladım. Yuvama iki trabzan. Evet, görüntü bu. Tığıma doladım. Sıradaki, bakın burada trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Sıradakine trabzan. Sıradakine trabzan. Evet. Şöyle köşeye kadar gelelim. Evet, ne yaptık? Şuradan başladık arkadaşlar. Böyle geldik. Burayı ördük. Sonra dönerken bu iki parçayı birbirine ekledik. Buradan böyle devam ettik. Şimdi köşeye geldim. İki trabzanımı yaptım. Şöyle burada üst üste eklemem lazım arkadaşlar. O yüzden 4 zincirden sonra aynı yuvaya iki trabzan ve yine her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, buradaki köşemize gelelim. Burada üçüncü parçamızı ekleyeceğiz. Şöyle buraya kadar gelelim. Evet, dediğim gibi köşeye kadar geldim. Köşeme iki trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Hatta önce motifimi alayım. Şöyle ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın, bu şekilde eklemem gerekiyor düzgün durması için. Şöyle tığıma doladım. Buradaki köşeye bir tane trabzan yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Aynı şekilde bunu eklediğim gibi arkadaşlar bunu da ekliyorum. Hemen karşı motifin sıradaki trabzanı, bakın bu tarafı örmüyoruz. Burayı sonra öreceğiz. Evet. Hemen karşı motifin ilk trabzanına tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçirdim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya, yani zincir yuvasına bir trabzan daha yaptım. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. İlmeğimi genişlettim. Bu taraf denk gelen trabzana batıyorum. Trabzan sayısı aynı olduğu için eşit gidecek. Ne yapıyoruz? Trabzanı yaptıktan sonra ilmeğimizi genişletiyoruz. Bu taraftaki sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Tığıma doladım. Şurada ipim tellenmiş. Onu düzeltmem lazım. Kusuruma bakmayın. Şöyle. Evet, biraz hızlı yapayım. İlmeğimi genişletiyorum. Buradan geçirdim. Ve sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Böyle ekleyerek ilerleyelim. Evet, şöyle köşeye kadar gelelim, zincirin eklemesini göstereceğim.
Evet, köşeye kadar geldim. Şöyle köşeme bir trabzanımı yaptım, ekledim. Şimdi köşeye ikinci trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Son trabzanın tepesine ekliyorum. Sonra bir iki zincir çektim, döndüm. Şöyle de yapabiliriz. Bakın, şöyle şuraya girip bakın o ortasına bu şekilde giriyorum. İlmeği buradan geçirdim. Bir iki zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya iki trabzan. Bir iki. Evet, eklemeyi tamamladık arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Her bir trabzana şöyle bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, her birine bir batarak devam edelim. Köşeye gelince köşemizi yapalım. Sonra yolumuza devam edelim. Buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, dediğim gibi buraya kadar geldim. Şimdi dördüncü motifi eklemem gerekiyor ama ben yastık yapacağım arkadaşlar. Yani kırlent yapacağım. O yüzden dönüş yapmam lazım ama siz büyük parça ekliyorsanız tekrar göstermek istiyorum. Tığıma doladım. 4 zincirden sonra köşeyi yaptım. 4 zincir çektim. Yine motifinizin nasıl durmasını istiyorsanız bakın böyle durması lazım. Aynı şekilde bu ikisini eklediğimiz gibi köşeye batıyorum. Trabzan. Sonra ilmeğimi genişlettim. İlk trabzana ekliyorum. Bu şekilde devam edersiniz. Burayı ekledikten sonra köşeyi burada yaptığımız gibi yaparsınız. Sonra dönüp böyle gelip buradan tekrar diğer parçayı eklersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben devam edeceğim. Yani devam edeceğim derken 3 motif yeterli benim için. Evet, dönmek istediğiniz zaman da bu şekilde döneceksiniz. Yeterli boyuta geldiyse 4 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde köşeye kadar gelelim. Buradan geçişi göstereceğim. Evet, köşenin öncesindeyim arkadaşlar. Köşeme 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Burada 2 zincir çekiyorum. Burada bakın karşıya geçerken 4 zincir çekmiştik. O zincirin ortasına başını dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Diğer köşeye, diğer motifin köşesine 2 trabzan. 1 2. Şöyle görüntüsü bu oldu. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan ve her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Dönüş yapıyoruz. Şöyle geldik. Şöyle geldik ve bu şekilde ilerliyoruz. Bu köşemizi de burada eklediğimiz gibi ekleyeceğiz. Yine de göstereyim arkadaşlar. Burayı da göstereyim. Buraya kadar geleceğiz. Evet, şöyle köşeye kadar geldim. Köşeme 2 trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Buradaki 4 zincir çekmiştim dediğim gibi. Buraya ortasına başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Diğer motifin köşesine 2 trabzan. Ve her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet. Buraya kadar gelelim. Yani sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Siz boyutunu daha uzun yaptıysanız son motifimize kadar ilerleyelim. Evet. Uç köşe yani ilk başladığım yer burasıydı arkadaşlar. Buradan başlamıştık. Böyle devam etmiştik. Sonra ekleyerek ilerlemiştik. Buraya kadar geldim. Burayı kesinlikle kapatmıyoruz arkadaşlar. En son kapatacağız. Evet, köşeme 2 trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Yani birinci sırayı tamamladık. İkinci sıraya geçeceğiz. Şöyle bu şekilde tutuyorum. Diğer motifimi alırım. Yönüne bakıyorum. Kalpler yukarıya bakıyor. Bu şekilde eklemem lazım. Evet, 4 zincir çekmiştim. Tığıma doladım. Şöyle bu köşeye 2 trabzan yapıyorum. Şöyle bir trabzanımı yapıyorum. Sonra ilmeğimi genişletip karşıdaki trabzanın tepesine ekliyorum. Tığıma doladım. Köşeme ikinci trabzanımı yapıyorum.
ilmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. İlmeğimi genişlettim. Karşı sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği buradan geçirdim. Ve sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Evet, aynı şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Batıyorum. İlmeği buradan geçiriyorum. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan. Evet, böyle ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle köşeye kadar gidelim. Köşeyi göstereceğim. Evet, köşeye geldim. Köşeme 2 trabzanımı yaptım. 2 trabzanı da karşıya ekledim. Şöyle son trabzanı ekledikten sonra 2 zincir çekiyorum. Köşeye yapıyorum. Şöyle bakın, şöyle 2 motif arasına şöyle batacağım arkadaşlar. Bakın şöyle şu şekilde batacağım. Dilerseniz şunun içine de batabilirsiniz ama ortaya batıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 motifin birleştiği ortaya, başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama. 2 trabzan yapıyorum. Ve her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet. Ne yaptık? Buraya sabitledik köşeye. Sonra döndük yuvamıza 2 trabzan, her birine bir batarak bu köşemize kadar gelelim. İkinci motifi ekleyeceğiz. Onu göstereceğim. Evet, bu köşeye kadar geldim. Bu tarafı örmeyeceğiz arkadaşlar. Bu tarafı böyle ekleye ekleye gideceğiz. Dönüşte örerek buraya kadar geleceğiz. Evet. Diğer motifimi aldım. Yönüne bakıyorum. Bu şekilde eklemem lazım. Burada köşede 2 trabzandan sonra 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu motifin şu köşesine bir trabzan yaptım. İlmeğimi genişlettim. Şöyle buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Tığıma doladım. Aynı köşeyi, yani ikinci trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzanın tepesine, karşıdaki batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Tığıma doladım. Köşeye 2 trabzan yaptıktan sonra sıradaki trabzanın tepesine trabzan. İlmeğimi genişlettim. Karşı sıradaki trabzana batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bu şekilde ekleyerek ilerliyorum. Böyle köşeye kadar gelelim. Köşenin eklemesini göstereceğim. Evet, köşeye kadar geldim. Son trabzanımı da ekledikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 ilmeğimi genişlettim. Şöyle bakın, şu birleşim yerine şuraya batıyorum. İlmeğimi alıyorum, oradan geçirdim. Ve 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan. Bu motifi iki kenarına ekleyeceğiz. Burayı ekledik. Şimdi buraya ekleyeceğiz. Bir trabzan yaptık. İlmeğimizi genişlettik. Karşıda sıradaki trabzanı buluyorum. Onun tepesine batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Ve onu da ekliyorum. Eminim anladınız artık. Şöyle doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve bunu da ekliyorum. Her trabzanı karşıya ekliyoruz. Evet, ekleyerek buradaki köşeye kadar gelelim. Evet, bu şekilde devam ettim. Yani burayı ekledik, sonra buraya geldik. Köşedeyiz. 2 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buradaki iki motifin ortasına şöyle batırabilirsiniz. Şöyle şu şekilde de yapabilirsiniz. Batıyorum.
ilmeği alıp buradan geçirdim. 1 2 zincir. Sık iğne de yapabilirsiniz. Tığıma doladım. Aynı yuvama 2 trabzan. Ve her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, keşke bu sırayı farklı renk yapsaydım arkadaşlar. Daha iyi anlardınız diye düşünüyorum. İnşallah anlaşılır olmuştur. Böyle bu köşeye geleceğiz. Köşeye kadar gelelim. Sonra bunu bu şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim. 4 zincir çektim. Yine aynı teknikle arkadaşlar. Şöyle tığıma doladım. Nasıl durmasını istiyorum? Şu şekilde durmasını istiyorum. Tığıma doladım. Bunun köşesine bir trabzan yapıyorum. İlmeğimi genişletip sağ taraftaki motifin ilk trabzanına batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Ve köşeme ikinci trabzanımı yapıyorum. Bunu da ekliyorum karşıya. Ve yoluma devam ediyorum. Ekleyerek ilerliyorum. Evet, ekleyerek ilerleyelim. Köşeye gelince köşeye, buradaki köşeyi nasıl eklediysek arkadaşlar 2 zincir çekip buraya şu iki motifin ortasına şuraya ekleyeceğiz ve dönüp yuvamıza trabzanımızı yapacağız ve karşıya ekleyerek buraya kadar geleceğiz. Bilirsiniz, dediğim gibi buraya kadar gelelim. Sonra buraya gelip dönüş yapacağız arkadaşlar. Evet, eklemesini tamamladım. Şöyle göstereyim, bakın şekli böyle oldu. Son trabzanımı da ekledikten sonra 2 zincir çektim. Karşıya bakın, bu ortaya karşı köşeye batıyorum. İlmeği aldım, buradan geçirdim. 1 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan. Bu işlemi de unutmuyorum, köşeye eklemeyi. Sonra her birine bir trabzan yaparak evet, köşemize kadar gelelim. Dönüş yapacağız. Dönüşü göstereceğim yine. Evet, köşeye kadar geldim. Eğer ki devam edecekseniz artık bilirsiniz ne yapacaksınız. Şöyle motifi alıp bu şekilde yerleştirip, tabii ki burada da motif olması lazım eklenmesi için. Buraya köşeye batacaksınız ve ekleyerek devam edeceksiniz. Burayı da ekleyip buraya geleceksiniz ve dönüşte yine buraya geleceksiniz, ekleyeceksiniz, devam edeceksiniz arkadaşlar. Sıranın sonunda da bu şekilde olacak. En sonunda buraya geleceksiniz ve dönüş yapacağız. Burada yaptığımız gibi ilerleyeceğiz. Evet, köşeye 2 trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Aynı köşeye 2 trabzan ve her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, buraya gelince de köşeye 2 trabzan yapacağım. 2 zincir buraya sabitleyeceğim. Sonra 2 zincirle buradaki köşeye 2 trabzan ve her birine bir trabzan yaparak devam edeceğim. Köşeye 2 trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincirle bu köşeye buraya sabitleyeceğim. 2 zincirle buraya batacağım. 2 trabzan. Sonra her birine bir trabzan yaparak buraya kadar geleceğim. Evet, buraya kadar gelelim. 3. sırayı da şöyle göstereceğim arkadaşlar. Evet, dediğim yere kadar geldiğim köşeme sonra 2 trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Gayet düzgün oluyor. Gördüğünüz gibi eklemesi. Şimdi 3. sıraya geçeceğiz. Evet, yine bakın burayı örmüyoruz. Burayı dediğim gibi en son, yani bitirdiğimiz zaman, ne örüyorsak bitirdiğimiz zaman dönüş yapıp yine başladığımız yerde bitireceğiz. Evet, kalplerimin nasıl durmasını istiyorum. Şu şekilde durması lazım. 4 zincir çekmiştim. 2. sıraya geçtiğimiz gibi aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tığıma doladım. Bunun köşesine trabzanımı yapıyorum. Ve ilmeğimi genişletip bu taraftaki trabzanın tepesine ekliyorum. Ve aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki trabzanın tepesine ekliyorum.
Ve sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bunu da ekliyorum. Ve yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Ekleyerek ilerleyeceğim. Şöyle ilmeğimi genişleteyim. Ne yapacağız? Onu kısaca anlatayım. Artık bilirsiniz ama videoyu geriye alıp burada eklediğimiz gibi, burayı eklediğimiz gibi ekleyeceğiz. O şekilde de yapabilirsiniz ya da şöyle anlatayım. Sadece burayı ekleyeceğiz. Burada köşeye sabitledikten sonra buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Sonra ikinci parçayı da şöyle alacağım. Böyle ekleyerek ilerleyeceğim. Buraya geldikten sonra buraya geleceğim ve üçüncü parçayı alıp buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra dönüş yapacağım. Evet, ben bu sırayı da ekleyeyim arkadaşlar. Eminim anladınız. Bitimi nasıl olacak? Burayı ekleyelim. Sonra buraya kadar gelelim. Bu üçüncü sırayı da ekleyelim. Sonra dönüp bu şekilde ilerleyelim. Buraya kadar gelelim. Sonra buradan başladığımız yere kadar geleceğiz ve tamamen bitirmiş olacağız. Orayı göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Evet, birinci sırayı ekledik. Sonra ikinci sırayı, sonra üçüncü sırayı ekledim. Dönüş yaptım. Buraya kadar geldim. Dördüncü sırayı eklemek istediğimde yine motifi buraya koyacağım ve eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Bitti. Benimki yeterli. Eğer ki bitişte de ne yapacaksınız? En son buraya geleceksiniz. Şöyle başladığımız yere kadar, yani motifi birleştirmeye ilk buradan başlamıştık. Bir üst sıraya buradan geçmiştik. Buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Burada nasıl buraya kadar ilerlediysek aynı şekilde buraya kadar geleceğim. Evet, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya 2 trabzan. Dönüşümü yapıyorum. Sıradakine bir trabzan. Evet, şöyle dediğim gibi ilk başladığımız yere kadar buraya kadar gelelim. Evet, dediğim gibi buraya kadar, yani başladığımız yere kadar geldik. Tamamen etrafında yapmış olduk. Hem ekledik hem etrafına gittik. Şimdi en sonu bir zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle ilk yaptığım, bakın, buradaki köşedeki zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Evet, bu şekilde bitirebilirsiniz ya da bir sıra tamamen etrafına trabzan gidebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz gidelim. Dilerseniz bu sırayı kırmızıyla da gidebilirsiniz. Hani kalpleri kırmızı yaptıysanız kırmızıyla da bir sıra gidebilirsiniz. Evet, bir sıraya geçtik. Şöyle burayı da göstermek istiyorum. Hemen aynı yere bir trabzan ve her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Böyle bir sıra her birine bir trabzan yaparak devam edersiniz. Köşeler aynı. Zaten 4 köşe olacak artık. Burada da zincir yuvasına 2 trabzan. Buradaki zincir yuvasına da 2 trabzan. Eğer ki kasma olursa ortaya da trabzan yapabilirsiniz. Evet, şöyle son olarak bir de kenar göstereceğim arkadaşlar. Son kenar nasıl yapacaksınız? Şöyle biraz ilerleyeyim. Tamamen etrafına bir sıra, dilerseniz 2 sıra 3 sıra da gidebilirsiniz. Gittikten sonra şöyle şurada bir zincir çekeyim. Şuradan göstereceğim arkadaşlar. Tekrar sağ taraftan göstereceğim. Bir sıra gittikten sonra şöyle buraya sabitliyorum. Yarım ay yapacağım. Şöyle 1, 2, 3. trabzana ya da şuradan 3. trabzana trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. 3, aynı yere 4, aynı yere 5, aynı yere 6. Şöyle bakıyorum, 7.'yi de yapıyorum. 7 trabzan yaptım. Sonra 1, 2, 3.'ye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3.'ye 7 trabzan yapacağım. Böyle yarım ay yapabilirsiniz. Farklı desenler de uygulayabilirsiniz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle 1, 2, 3 başına dolamadan batıyorum 3. trabzana.
Etrafına en son bu şekilde gidebilirsiniz. Ben böyle yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kırlent yapacağım. Böyle birleştirmeyi de inşallah detaylı anlatmışımdır. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.